Güzel bir günden herkese merhaba. Örgü örerken size çok yardımcı olacak bir fikirle karşınızdayım. Ne mi o? Hani böyle düz örgü, haroşa örgü örersiniz. Böyle birdenbire kenarları böyle kalkar. Hiç böyle düzgün durmaz değil mi? Yelek ördünüz mesela, eteği kalkar. Şurada böyle yaka kısmı kalkar. Hiç böyle bir örgü yapmak istemezsiniz. Düzgün, şöyle kenarları düzgün bir örgüye ne dersiniz? Ufacık bir dokunuşla artık bundan sonra örgüleriniz çok düzgün olacak. Hadi başlayalım. İşte 10 ilmekle ördüğüm normal bir düz örgü var. Bakın kıvrılıyor ve kenarları çok düzgün değil, görüyorsunuz. Hepsi farklı oluyor. Bunu nasıl örüyoruz? Normal düz örgüyü ördüğümüz gibi. Şöyle normal düz örgüde ne yaparız? Kenarlarını böyle alırız. Şöyle. Bakın kıvrılıyor. Hatta kalın bir yün kullandığım halde kıvrılıyor. Normalde kalın yünler çok kıvrılmaz, ince yünler daha da kıvrılır ama gördüğünüz gibi kıvrılıyor. Düz örgüde kaçınılmaz bir şey. Düz örgünün diğer tarafında ne yapıyoruz? Ters örgü yapıyoruz. Onda da böyle. Şurada görüyorsunuz top çirkin bir kenar var. Şimdi bunu nasıl düzelteceğimizi göstereceğim. Şu sıranın sonuna kadar geleyim. Normal düz örgüyü nasıl örüyorsak onu bir göstereyim istedim önce. İşte normal düz örgüyle böyle kötü kenarlar ve kıvrılma sorunu yaşıyoruz. Şimdi şu parçayı keseyim, çıkartayım. Bunu nasıl düzgün öreceğimizi gösterelim. Şimdi yine aynı ip ve şişle başlıyorum ki aradaki fark net olarak gözüksün. Yine 10 tane ilmek atıyorum. Ve de 10. Şimdi ne yapıyoruz? İlk sırayı ters olarak örüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerin hepsini örüyorum. Son ilmeği de örüyorum. Çünkü ip bana doğru bakıyor. Hiçbir sorun yok. Şimdi bu yüzde düz örgü öreceğim. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Son ilmeğe geldiğimde şu ipimizi arkaya alalım. Dolanmış. Son ilmeğe geldiğimde onu buradan almıyorum. Normal aldığım gibi. Şu arkadan alıyorum. Arkadan geçiriyorum şişimi. İpimi şöyle doluyorum ve çekiyorum. Şimdi bu yüzde ters örgüde yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri normal düz örgü olarak örüyorum. Ters örgü tarafında son ilmeği de örüyorum, sorun yok. Çünkü ip bana doğru baktığı için bir kıvrılma yaşanmıyor. Ne yapıyorduk? Düz tarafta da ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri normal düz örgü olarak örüyorum. Son ilmekte düz örgü yapıp buradan almıyorum. Çünkü ipi doladığımda şurada bir yamulma oluyor. İşte o olsun istemediğimiz için arka taraftan şişi şöyle geçiriyorum. İpi dolayıp şöyle arkadan çekmiş oluyorum. Ne oluyor? Biraz sonra daha net anlayacaksınız. Zincir yanda harika bir örgü oluyor. Bakın. Şuradan daha net göreceksiniz. Birazcık daha yol alayım. Daha net kenarın ne kadar düzgün olduğunu göreceksiniz. Ters örgü tarafında ne yapıyorduk? İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerinin hepsini örüyorum.
Düz örgü kısmında ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini örüyorum. Son ilmeği arkadan alıyoruz. Kenarı düzgün olsun diye. Şimdi ben birazcık ilerleyeyim. Kenarını size göstereyim. Birkaç sıra ilerleyince iyice ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi hiç kıvrılma yok. Kenarlarına baktığımızda da harika böyle zincir 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 zincir. Bakın bu tarafta da aynı şekilde şöyle zincir 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 bir kenar oluyor. İkisinin arasındaki farkı çok net bir şekilde görüyorsunuz sanırım. Bakın kenarlarına şöyle aradaki kenar farkını da görebiliyorsunuz sanırım. Düz örgüde böyle. Peki haroşoda nasıl diye soracaksınız. O yüzden birkaç sırada haroşo öreyim. Aslında ters örgüden bir farkı yok. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Şöyle. Bunu buradan almıyorum. Bakın. Buradan aldığımızda ne oluyor? Şurada top gibi bir şey oluyor. Onu yapmıyorum. O yüzden şöyle ortadan getiriyorum. Öne alıyorum. Böyle örüyorum. Bundaki püf nokta da bu. Son ilmeği de örüyorum. Dediğim gibi ip benden taraf olduğu için bir dolanma ya da yamukluk olmayacak. Şöyle. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum. Yine ipimi şuradan alıyorum. İlmeği örmeden alıyorum. Buradaki önemli olan ipin şuradan gelmesi. Buradan geldiği zaman dediğim gibi bakın acayip çirkin bir top oluyor. Kenarının düzgün olabilmesi için şu aradan alıyoruz. Normal son ilmeği de dahil olmak üzere hepsini örüyoruz. Bakın oluşmaya başladı. Şimdi bunda da birkaç sıra öreyim ki kenarının nasıl düzgün olduğunu görün. Haroşa örgüde de gördüğünüz gibi kenarlar yine zincir zincir ve çok düzgün bir şekilde ilerliyor. Aynı düz örgüde olduğu gibi. İşte örgüde kenarları düzgün yapmak bu kadar basit. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de ilk defa bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olun. Böylece yaptıklarımdan haberdar olun. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.